Bugün sizlere AKCC 55 serisi yani kabin kontrolcü ürünlerinden bahsedeceğiz. AKCC 55 serisi 4 farklı ürün grubundan oluşmaktadır. AKCC 55 Single Coil ile Single Coil UI ürünü aynı ürün olmakla birlikte AKCC Single Coil UI ürününde dahili ekran bulunmaktadır. AKCC 55 ürünleri için geliştiren 3 farklı ekran modeli bulunmaktadır. Bu modeller AKUI 55 Set, tuş takım ve sıcaklık göstergelerinin bulunduğu ekran, AKUI 55 Info, sadece sıcaklık göstergesinin bulunduğu ekran, AKUI 55 Bluetooth, AKCC Connect uygulaması için Bluetooth bağlantısı ve sıcaklık göstergesinin bulunduğu ekrandır. Kompak ürün hariç her kabin kontrolcüsüne en fazla 2 adet ekran bağlanabilir. Ekranlar RJ12 konnektör ile AKCC ürünlerine bağlanır. Ekranlar en fazla 100 metre mesafeye kadar taşınabilir. AKCC 55 kabin kontrolcüsü haberleşmesi. AKCC 55 kabin kontrolcüleri bir ana sistem yöneticisine bağlanabilir ve yönetilebilir. Bununla birlikte MyKey ürünü ile bilgisayara bağlanabilir. CoolPro programı üstünden tüm ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Harici ekranlardan AKUI Set ile tuş takımını kullanarak ayar yapabileceğiniz gibi AKUI Bluetooth modelini kullanarak akıllı cihazınız ile gerekli tüm yapılandırmayı yapabilirsiniz. Bunun için akıllı cihazınıza AKCC 55 Connect uygulamasını indirin, kurun. Harici ekran üzerindeki Bluetooth düğmesine basıp cihazınızın görünürlüğünü aktif edin. Uygulamaya girerek erişilebilir olan cihazı seçin ve bağlantıyı kurun. AKCC 55 kontrolcülerin en yaygın kullanıldığı uygulama alanları şöyledir. Standart vitrin dolap uygulamalarında, tek evaporatör, tek valve 2 bölmeli kabinlerde, 2 evaporatör ve tek valve kullanılan 2 bölmeli kabinlerde ve soğuk odalarda kullanılır. AKCC 55 serisinin çok fazla işlevi vardır. Dilerseniz bunların önemli olanlarına birlikte bakalım. Sıvı enjeksiyonlu transkritik karbondioksit sistemlerinde adaptif likit kontrolü, yağ geri kazanımı, adaptif defrost özelliği, hasif alarm işlevi, raf rayı sıcaklık kontrolü, soğuk hava depolarında nem kontrolü, soğuk oda veya kabinler için kapı işlevi veya ışık kontrolü, 2 kompresör kontrol desteği, çoklu sensör desteği, entegre Modbus desteği ve opsiyonel olarak Lone Modbus desteği bulunmaktadır. Lone Modbus desteği için opsiyonel olarak AK-OB55 kartını alınız. Dilerseniz AKCC 55 ürünlerinin hangi uygulamalara destek verdiğini ekrandaki tablodan görebilirsiniz. AKCC 55 kompak ürünü için 9 adet hazır uygulama bulunmaktadır. 4 ve 9. uygulamayı kendinize göre yapılandırabilir, farklı konfigürasyon tanımlayabilirsiniz. AKCC 55 Single Coil ürünü için 9 adet hazır uygulama bulunmaktadır. Single Coil ürünü standart MT-LT kabinler, harici kabinler, 1 evaporatörlü 2 bölmeli kabinler, 2 evaporatörlü 2 bölmeli kabinler ve soğuk oda uygulamalarında kullanılabilir. İlk 4 uygulama standart dolapları kapsar. Tekli uygulamalar için farklı çıkış fonksiyonları ve kombinasyonlarını sunar. 5. uygulama ile harici kabinlerde emiş, boşaltma ve hat gaz selenoidlerini kontrol edebilir, emiş basıncını kontrol altında tutabilirsiniz. 6. ve 7. uygulamalar sırasıyla 1 veya 2 operatöre sahip back-to-back kabinleri kapsar ve bir AKV vanası ile kontrol edilir. 8. uygulama soğuk odalara yöneliktir ve ayrıca basit bir nem kontrolü içerir. Yapılandırılabilir 9. uygulama ile birlikte kullanıcıya son derece esneklik sunarken farklı uygulamalar için de kullanım olanağı sağlanır. AKCC 55 Multi-Coil ürünü için 5 adet hazır uygulama bulunmaktadır. Multi-Coil ürünü standart MT-LT kabinlerinde, soğuk oda uygulamalarında ve çoklu evaporatör uygulamalarında kullanabilirsiniz. 1. ve 2. uygulamalar sırasıyla 1 ve 2 evaporatörlü standart MT-LT dolaplarını kapsar. 3. uygulama yalnızca hava döngüsüyle defrost özelliğine sahip 3 evaporatörlü standart MT kabinlerini kapsar. 4. ve 5. uygulama ise 2 evaporatöre kadar MT ve LT soğuk odalar için kullanılabilir. AKUI 55 set ekranında 4 adet tuş bulunmaktadır. Alarm tuşu aynı zamanda geri tuşudur. Bilgi tuşu aynı zamanda yukarı ok tuşudur. Defrost tuşu aynı zamanda aşağı ok tuşudur. Set tuşu set değerinin görülmesi için ve ana menüye giriş için kullanılır. Alarm tuşuna uzun süre basıldığında cihaz üstündeki mevcut alarmlar gözükür. Şu anda cihazımızda A45 alarmı mevcut.
Geri tuşuna basarsak tekrardan geri gelmiş oluruz. Bilgi menüsü tuşu. Uzun süre bastığımızda cihazın bilgi menüsüne, information menüsüne bizi götürür. Tekrardan yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla farklı menülere geçiş yapabiliriz. Geri tuşuna basarak çıkabiliriz. Set tuşu. Bir kere bastığımızda set sıcaklığını gösterir. Geri tuşuyla geri çıkabiliriz. Set tuşuna uzun süre bastığımızda ana menüye götürür. Burada bütün parametre ayarlarımızı yapabiliriz. Yine yukarı aşağı ok tuşlarıyla farklı menülere geçiş yapabilir, farklı parametreleri seçebiliriz. Defrost tuşu. Menü içinde aşağı ok tuşudur. Uzun süre bastığımızda defrost işlemini başlatmış olur. AK UI üstünden hızlı kurulum yapabilirsiniz. Hadi beraber hızlı kurulumu yapalım. İlk olarak set tuşuna 3 saniye basın ve menüye giriş yapın. CFG menüsü üstüne gelin ve set tuşuna basarak menüye girin. R12 parametresini açın ve cihazı durdurun. İlk defa enerji verilen veya önceden ayarlanmamış cihazlar için R12 zaten sıfıra set edilmiştir. O61 parametresini açın ve sizin için uygun olan uygulama numarasını ayarlayın. Bu uygulamamızda ikinci uygulamayı seçeceğiz. Modbus adresini belirlemek için O03 parametresine gidin. Cihazımızın Modbus adresini 1 olarak belirleyelim. Ardından yiyecek türünü seçmek için R89 parametresini ayarlayın. 1 olarak seçiyoruz. İstenilen devreden çıkma sıcaklığını R00 parametresi üstünden ayarlayın. Şu anlık set derecemizi 7 derece olarak belirliyoruz. R15 parametresi üstünden hava sıcaklık sensörünün etki değerlerini seçebilirsiniz. Şu anda evaporatör çıkış sıcaklığını %100 olarak kabul etmekte. Bu değeri düşürürseniz %50 şeklinde giriş ve çıkışın ortalama değerine göre kontrol edecektir. R61 parametresi üstünden gece çalışması için hava sıcaklık sensörünün etki değerlerini belirleyebilirsiniz. Şu anda yine evaporatör çıkış sıcaklığı değeri üstünden %100 olarak çalışmakta. Bu değeri de bir önceki parametredeki gibi yüzdesel olarak ayarlayabilirsiniz. %80 olarak çıkış, %10 olarak da giriş sıcaklığının etkisini alabiliriz. A36 parametresi üstünden hava sıcaklık alarm değerinin sensör etkilerini ayarlayabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi yüzdesi olarak çıkış sıcaklık sensörü %100 değerinde. Buradaki değeri de giriş ve çıkış sıcaklığının ortalamasını alacak şekilde ayarlayabiliriz. Örnek olarak %80 çıkış sıcaklığının etkisi, %20 de giriş sıcaklığının etkisi şeklinde ayarladık. O17 parametresi üstünden ekranda gösterilecek sıcaklık değeri için sensör etki değerlerini ayarlayabilirsiniz. Şu anda %100 çıkış sıcaklık sensörünün değerini göstermekte. Biz giriş ve çıkış sıcaklık sensörünün ortalamasını göstermesi için %50 olarak ayarlıyoruz. Böylelikle giriş ve çıkış sensörlerinin ortalamasını almış olduk. O30 parametresi ile soğutucu akışkan tipini seçebilirsiniz. Yalnızca elektronik expansion valve kullanımı için geçerlidir. O20 ve O21 parametreleri ile basınç sensörünün minimum ve maksimum değerleri girilir. Minimum değeri -1 bar, maksimum değeri 12 bar şeklinde otomatik olarak seçilmiş oldu.
D01 parametresinde istenilen defrost yöntemi ayarlanır. Elektrikli defrost seçeneği kullanacağımız için elektrikli defrost seçeneği seçilmiş durumda. D03 parametresinde defrost döngü süresi ayarlanır. Şu an için defrost döngümüz 8 saatte 1'dir. D10 parametresinde defrost sensörü seçilir. Bir seçerek S5 sensörünü defrost sensörü olarak atıyoruz. D04 parametresinde maksimum defrost süresi tanımlanır. Şu anda maksimum defrost süremiz 45 dakika. Biz bunu 20 dakika olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde hızlı kurulumu tamamlamış olduk. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki açıklamalara bakabilirsiniz. Buna benzer daha fazla video için YouTube sayfamız Danfoss TMA'yı ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.